Bugün sizlerle bize en sık gelen soruyla ilgili olarak bir tartışmaya başlatmak istedim. Bir şeyleri konuşmak istedim aslına bakarsanız. Özgüvenle ilgili konuşmak istedim. Bize en sık gelen sorulardan bir tanesi nasıl kazanırım? Kazandırmak için ne yapmam lazım? Çalışanlarımı daha özgüvenli hale nasıl getirebilirim? Ya da kendi özgüvenimi arttırmak için neler yapmam lazım gibi devam edip gidiyor. Aslına bakarsanız çokça Batı toplumundan gelen özelliklerden bir tanesi. Son dönemlerde de kendimi oldukça sık gösteriyor bu özellik. İnsanlar kendilerini, çocuklarını, eşlerini, patronlarını, arkadaşlarını özgüven üzerinden tanımlamaya başladılar. Peki gerçekten bu kadar aranması gereken bir özellik mi? İşimin önemli bir kısmı insanları tanımak ve geliştirmek üzerine kurulu. Kişilere kendinizi tanıtır mısınız dediğinde genellikle ilk söylem özgüven üzerinden geliyor. Güvenle bağlantılı bir kelimeyle bu. Hatta terfilerde de pozisyonla aradaki bağlantıyı kurduğumda genellikle kişiler bunun güvenle, kendine güvenle ilgili bağlantısını kurmak istiyorlar. Kendine güven ya da özgüven çoğu zaman oldukça şişirilen ve içi boş bir balon gibi olabiliyor. Kişinin kendine dair içgörüsünü, yani neyi yapıp neyi yapamayacağına dair olan farkındalığı yok sayıyor. Ve özgüveni yükseltilerek yetişen ve sadece başarılı olmaya odaklanan kişiler çevresinden ona gelen, aileden, kurumun sağladığı olanakların hepsini kendi gücü zannetmeye başlıyor. Görüşmelerde mesela hiçbir deneyimi olmayan, okula gitmekle eve gelmek arasından başka hiçbir şey yapmamış olan kişiler herhangi bir iş görüşmesine geldiklerinde neden bu pozisyon sorusuna çünkü ben yönetici olmak istiyorum diyebiliyorlar. Kendime güveniyorum, çok da iyi yapabileceğim. Kendilerine dair, bakın yönetici olup olmamakla ilgili değil mesele, kendilerine dair hiçbir bilgisi olmayan, neyi yapıp neyi yapamayacağını bilemeyen, nerede iyi, nerede kötü olduğunu bilemeyen kişiler bırakın işi yapmayı, işi yönetmeyi kendilerinde çok da normal bulabiliyorlar. Hatta geçen gün bir yemek yarışmasına denk geldim. Fark ettim ki yemek yapmayı bilmeyen, hatta da bahsedilen yemeklerin çoğunu hiç duymamış kişiler kendilerini master şef, şeflerin üzerindeki bir şef olarak konumlandırabiliyor. Ve o yarışmaya ben bunu yapabiliyorum diye girebiliyor. Yani bu geçmişte yok muydu Yasemin? Evet vardı geçmişte de. Barmen olarak çalışan birisi bize lojistik direktörlüğüne başvurmuştu. Hangi yetkinlik buna uyum sağlıyor? Çok da orayla ilgilenmemiş. Herhalde bu yeni dünyanın mottosu istersen yapabilirsin, yapabileceğine güvenmiş olmalı kişi. Bu biraz önce bahsettiğim ben 5 yıl sonra sizin koltuğunuzda olacağım cevabının bir başka yansıması aslında. Hepimizin aklına gelen tabii ki bizim de aklımıza geliyor arkadaşım biz 5 yılda gelmedik bu koltuğa diye. Ama tabii ki bunu söylemiyoruz. Hangi yetkinlikle, hangi özelliklerinle sen 5 yıl içerisinde bu koltuğa gelebileceğini düşünüyorsun dediğimizde bizim için daha enteresan olan bir şeyle karşılaşıyoruz. Kendine güvenli olan arkadaşların çoğu neye başvurduğunu dahi çok bilmiyor. Hangi özellik gerektiğini, hangi işte iyi olduğunun, hangi alanda iyi olduğunun farkında olmadan sadece yapabilirim, ben kendime güvenirim demekte yetinmiyorlar. Aslına bakarsanız kendine güvenmekle kendini yetkin bulmak çoğu zaman birbirine karıştırılan iki kavram. Ama oldukça birbirinden farklı aslında. Kendini yetkin bulmak, işi iyi yapmayı içerirken, kendine güvenmek, işi iyi yaptığını düşünmeyi içeriyor. Yaptığını ya da yapacağını düşünmeyi içeriyor. Yetkin kişi
kendini sorgulayıp her ne yapıyorsa, burada sadece başarılı olmak kavramından bahsetmiyorum. Daha iyi, daha farklı yapmasını, farklı yolları kullanarak aldığı sonucu nasıl değiştirmeye çalıştığını, farklı bir şeyler yapmasını sağlamaktan bahsediyorum. Yani hani en basitinden domates bile üretiyorsa nasıl daha iyisini yapabilirim? Ya da rüzgarı etkileyemiyorum ama nasıl bir önlem alabilirim diye düşünmesini içeriyor. Başarısız olmayı içeriyor. Çünkü başarısızlığı tatmadan yetkin olmak mümkün değil. Neyi iyi yapıp neyi yapmadığınızı bilmeden yetkin olmak çok da mümkün değil aslına bakarsanız. Özgüven ise her ne yaptıysa zaten çok iyi yaptığına dair bir güven oluyor. Eleştirilmeye karşı bu yüzden de. Her şeyin onun istediği standartlarda olması ve başarının da doğal olarak onun kucağına gelmesini bekliyor. Eğer işler istediği gibi gitmiyorsa, kendine güveni yüksek, yetkinliği düşük olan kişi bunun için daima suçlayacak birilerini buluyor. Kendisi ise bu işin sadece kurbanı haline gelebiliyor. Hepimizin yaşadığı başarısızlık kavramından bir tek ders çıkarmayan kendisi olabiliyor onunla karşılaştığında. O bir şeyi yanlış yapmıyor. O zaten yapabiliyor. Neyi yapsaydım farklı olabilirdi sorusu eşlik etmiyor. Bütün bu konuşulanlardan özgüvene tamamen karşı olduğumuz gibi bir sonuç çıkarılabilir değiliz. Yani hiç öyle bir şeyimiz yok. Sadece o özgüvenin yetkinlikle bütünleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu olduğu zaman çünkü yetkinlikle bütünleşen bir özgüven, baskıyı çok daha iyi yönetmenizi, kriz anlarında kararlarınızı çok daha rahatlıkla almanızı sağlıyor. Bu güven sadece kendine güvenden değil, yetkinlikle bütünleşmiş güvenden geldiğinde işte tam da bizim aradığımız şey oradan başlıyor. Kişi işi yaparken defalarca deneyip, mümkünse yanılıp, tekrar yapıp, tekrar düşüp, tekrar kalkıp yeniden yaptığında neyi yapamadığını gördüğünde ve onu düzelttiğinde ya da neyi çok doğal olarak yaptığını görüp fark ettiğinde kendinize duyduğunuz güven yerini buluyor. Bu da şişirilmiş değil, çok da hak edilmiş bir güven haline geliyor. Bizim çoğu zaman aradığımız güven de böyle bir şey. Aslına bakarsanız. Bunu bir araba metaforuyla eşleştirmek istiyorum. Özellikle İstanbul sokaklarında çokça kendine güvenen şoföre denk gelebilirsiniz. Kendine güvenen şoför, iyi bir yetkinlikle anlıyorsa, kendine güvendiğinde yağmurlu havada hız yapmayı ya da sarı ışıkta geçebilmeyi yapabileceğini düşündüğü için yapmayı normal bulur. Yetkin olan bir şoför ise yağmurlu havada hızının nerede olması gerektiğini ya da sarı ışıkta geçmesinin ona neyi kazandırıp neyi kazandırmayacağını bilir. Ve bununla ilgili gereken önlemleri de alır. Hangisinin kullandığı araçta olmayı tercih edersiniz? Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.